Merhaba, bugün sizlerle farklı bir teknikle hırka çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi hırkamız ön yüzünden altıgen hırka görünümünde, fakat arka bedende bakın görünümümüz bu şekilde. Sizler videonun başında bunu gördünüz ama burada da biraz göstermek istedim. Şimdi hırkamızı çalışırken ben Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullandım. Her renkten 2 yumak kullandım. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Eliniz sıkıysa 4,5 milimetre ile örerseniz de daha iyi olacaktır. Şimdi hırkamızın özelliği sekizgen olması. Yani altıgen değil, sekizgen bir hırka çalışması. Bunun bize sağladığı kolaylıkta tek parça halinde örüyoruz motifimizi. Yani iki parça örüp birleştirme yapmıyoruz. Tek parça halinde hırkamızı örüp tamamlıyoruz. İki aşamadan oluşuyor. Yani tek parçayı örüp kol birleştirmesini yaptıktan sonra yine ön ve etek ucuna biraz sıralar ekleyerek hırkamızı bitiriyoruz. Fakat burada sıralar eklerken modelimiz de gördüğünüz gibi hiç bozulmuyor. Aynı şekilde motife devam ediyoruz. Şimdi hırkamın bedeni large x large aralığında oldu. Hem large beden hem de x large beden rahatlıkla kullanabilir. Ben burada müşteriye özel bir çalışma yaptım. Large beden olarak başlamıştım ama müşterinin vücut tipinden dolayı şu alt bedende bir genişletme çalışması yaptım. Özellikle buradaki ön bedendeki bölümlerin kapanabilmesi için, buradaki göbek kısmının daha büyük olan arkadaşlar için bu tekniği kullanabilirsiniz. Bazen de yine large beden oluyor ama göğüs bölümü daha büyük oluyor. O zaman da ona göre size videonun içerisinde fikirler veriyor olacağım. Yani bu hırkada şöyle dümdüz inmiyor. Birazcık bakın burada birazcık payımız var. Aşağıya doğru açılarak inen bir hırka çalışması. Onun dışında kolları çok uzun çalışmadım ama dirsekten aşağıya düşüyor. Yani şu kısımda kalıyor. Yine müşteriye özel bir uzunlukta çalıştığım için sizlere sıra sayılarını da veriyor olacağım. Şimdi sizlerle küçük bir hırka çalışması yapacağız ama bütün detayları vereceğim. Çünkü bu hırkanın özelliği, bu motifin özelliği oldukça büyük oluyor ve beden çalışmam da büyük olduğu için kadraja sığmıyor. O yüzden küçük bir hırka çalışması yapacağız. Tüm detayları vereceğim. Buradaki sıra sayılarını da sizlerle paylaşacağım. Ona göre rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Evet, hırkamıza başlarken örnek çalışması için yine ben Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullanacağım. Bu şekilde iki rengim var. Dediğim gibi küçük bir örnek çalışması yapacağız. Yani küçük minyatür bir hırka çalışması yapacağız. Bütün detayları göreceksiniz. O yüzden daha rahat göreceksiniz hatta. Şimdi yine 4 milimetre tığ kullanarak öreceğim. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğini atıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim ve ilk zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen bir ip aldım. Burada bakın şu ilmekleri topladığım iki ilmeğin altından tığımı geçirdim. Buradan bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Bir kez daha 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ip aldım. Buradan tığımı geçirdim ve bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Şimdi bu şekilde yuvalar oluşturarak başlıyoruz. Ben burada birkaç tane yapacağım. Sizler bu yuvaların uzunluğunu arka bedeninizin uzunluğu kadar yapacaksınız. Yani kullanmış olduğunuz bir hırkanın üzerinden ya da bir kazağın üzerinden, rahat kullandığınız bir kazağın üzerinden kol altından diğer kol altına kadar arka bedeninizin uzunluğu ne kadarsa burada yuvalarınızın sayısı o kadar olacak. Benim yapmış olduğum hırkada 33 tane bu şekilde yuva oluşturdum ve hırka bittikten sonra arka bedenin genişliği buhar ütüsü yaptıktan sonra 58 santimetre oldu. Çok fark etmedi buhar ütüsünde çünkü enine açarak ütülemedim. O yüzden 58 santimetre oldu. X large beden için yeterli bir genişlik. 1, 2, 3, 4 şöyle hemen beşincisini yapacağım. Yani sizler bunu bu yuvaları oluşturduktan sonra ölçüyorsunuz. Sizin bedeninizin ölçüsüne göre hangi bedendeyseniz
Tabii ki burada kullanmış olduğunuz ip ve tığ numarasına göre sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Yalnız tam ölçü alıyoruz. Yani dökümlülük payı vermenize gerek yok. Belki işte beden genişliğiniz 55 santimetre ise bunu 58 santimetre olarak başlayabilirsiniz. Yani bir tane yuva fazla yaparak başlayabilirsiniz. Çünkü ilk başta bunları örüp ölçtükten sonra üzerine ördükten sonra biraz toplanabilir. O yüzden tedbir olarak bir iki yuva da fazladan yapabilirsiniz. Fakat çok fazla yaparsanız arka beden geniş olacaktır. O yüzden orada potluk oluşabilir. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Bakın şimdi ben burada 2, 4, 6, 8, 9 tane yuva oluşturdum. Şimdi bunu ölçüyorum. Büyük bir hırka örmeye başlamış gibi ölçelim. Bakın gördüğünüz gibi düz bir görünümde sağlamıyor. Hemen şöyle ölçtüğümüz zaman burası 15 santimetre. Bakın şöyle biraz düzelttiğimiz zaman 16 santimetre oldu. Yani bir yaş çocuklar için başlarsanız mesela 25 santimetre ya da 30 santimetre olarak da başlayabilirsiniz. Buranın uzunluğu bizim arka bedenin kol altından diğer kol altına olan genişliğimiz olmuş oluyor. Hemen buradan devam edeceğim. Şöyle. Şimdi ben çok fazla yapmıyorum ki motifin etrafını dönmek kolay olsun. Şöyle 10 tane yapacağım. 10'a tamamlıyorum. Çift sayı olsun. Evet, bu şekilde 10. Boşluğumu yapmış oldum. Şimdi burada hemen 1, 2, 3 zincir çektim. İlk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Ve üçüncüsü 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 ikili trabzan. Evet, şimdi burada bir iki tane boşluğumuz var. Hemen arada zincir çekmeden şöyle geliyorum. Buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. Zincirimiz yok. Tekrar sıradaki boşluğa devam ediyorum. 3 ikili trabzan. Son boşluğa gelene kadar bütün boşluklara 3 ikili trabzan yapacağız. Evet, sona kadar geldim. Hemen bakalım şöyle. Bakın başlangıçtaki ilk boşlukta 2 tane köşemiz var. 3 tane üçerli trabzan grubumuz var. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Bütün boşluklara da arada zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi son boşluğun içine geliyorum. Yine arada zincir çekmeden hemen 3 ikili trabzan. Tekrar köşe yapacağız. 2 zincir çektim. 3 ikili trabzan. Şu ipimizi bakın bu tarafa doğru alıyorum sağlamlaştırmak için. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Tekrar 2 zincir. Hemen 3 ikili trabzan. Ve son kez 2 zincir tekrar aynı boşluğa 3 ikili trabzan. Toplamda 5 tane üçerli trabzan grubumuz olacak. 4 tane de köşe boşluğumuz olacak burada. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 tane de 2 zincir boşluğumuz var. Şimdi burada yine zincir çekmeden arada hemen sıradaki ilk boşlukla devam ediyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağız her birine.
Evet, şöyle son boşluğun içine de 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi başladığımız yere geldim. Hemen burada köşelerimizi tamamlayacağız. Burada 2 tane köşe boşluğumuz var. Bunu 4'e tamamlayacağız. Önce 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Ve üçüncüsü. Şimdi burada dördüncü köşeyi kapatırken bakın 1, 2, 3 oldu. Dördüncüsünü kapatırken bir ip aldım. Hemen şu ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi her zaman renkleri değiştirerek ilerlemeyeceğim örnek çalışmasında. Sadece burada size nasıl rengi değiştirdiğimi göstermek için bir iki kez yapabiliriz. Hemen krem rengini aldım. Tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Şimdi burada bakın sırtımızın yani arka bedenin genişliği hiç değişmeyecek. Yani burada sadece arka bedenin uzunluğu değişecek ama genişliğimiz hep aynı kalacak. Yani burada arttırmalar yani köşelerde arttırmalar yapsak da beden genişliğimiz bakın bu ilk boşlukla son boşluğun olduğu beden genişliği burası olmuş oluyor. O yüzden burada başlangıçta bedeninizin genişliğini ayarladıktan sonra diğer bölümleri yapması daha kolay. Şimdi burada herhangi bir boşluktan başlayacağım. İpimi kestiğim köşeden başlamıyorum üzerine örebilmek için. Hemen şu ilk köşeden başlayacağım. Buraya bir sık iğne yaptım. Direkt tığımdaki ilmekle sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Yine yarım köşe olarak başlıyorum. 2 ikili trabzan. Şimdi arada zincir çekmeden arada zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bu bölümlerde zincir çekeceğiz. Diğer bölümlerde zincirimiz olmayacak. Hemen şöyle yine sıradaki köşeye 3 ikili burada ipim olduğu için biraz uzun olduğu için şöyle hemen üzerine örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ipiniz uzun olduğu zaman şu ikinci trabzanı yaparken bu ipimi bu tarafa çekiyorum. Yine üzerine örmeye devam ediyorum. Böylece kesmeye gerek kalmıyor. Tekrar 2 zincir köşe yapıyoruz. Aynı yere 3 ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Şimdi arada bir zincirimiz var. Tekrar sıradaki 2 zincir boşluğuna köşe yapacağız. 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir çektim. Hemen sıradaki köşe boşluğuna 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Evet, şimdi burada 1, 2, 3, bir tane de yarım köşemiz var. Yani yine bu bizim dördüncü köşemiz oldu. Burada aralarda bir zincirimiz var. Bakın şimdi devam ettiğimiz trabzan gruplarının arasında zincir çekmeyeceğiz. Hemen şöyle araya batıyorum. Yine 3 ikili trabzan. Bu kısımlar zaten aynı şekilde ilerliyor. Tekrar zincir çekmeden aralarda zincir çekmediğimiz için biraz trabzanların boyunu uzun yapalım. Çünkü daha sonra bu zincir çekmediğimiz şu aralarda aşağıya doğru inme olabiliyor. Evet, bu şekilde bütün boşluklara 3 ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Yine köşelerin olduğu yere kadar geleceğim. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. Bakın köşeden önceki boşluğa 3 ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden hemen köşeye atlıyorum. Şimdi bu ilk köşemizi yaptıktan sonra aralarda her zaman bir zincirimiz var. Bunu şaşırmayalım. Burası önemli. Şimdi 2 zincir çektim. Köşelerde 2 zincirimiz var. Aralarda bir zincirimiz var. Şöyle ilk
köşemizi yaptım. Şimdi bir zincir, hemen ikinci köşeye geliyorum. Tekrar 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Yine bir zincir çektim. Hemen üçüncü köşeye geldim. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir zincir çektim ve son köşe boşluğuna yine köşemizi yapalım. 2 ve 3. Tekrar 2 zincir. Hemen 3 ikili trabzan. Şimdi bu köşe kısımlarını bitirdik. Son köşeyi de yaptıktan sonra dördüncü köşemizi zincir çekmeden devam ediyoruz. Hemen öncelikle burada bakın 2 tane üçenli grubumuzun araya batıyorum. Şöyle biraz uzattım trabzanımı. Trabzanların boyunu uzatarak şöyle uzattığımız zaman da gergin tutarsanız daha düzgün olur. Tekrar bir ip aldım ve başa kadar devam edeceğim. Evet, başladığım yere tekrar geldim. Buradaki yarım köşeyi tamamlayacağız. Zincir çekmeden hemen buraya geliyorum. Şu başlangıç ipinin üzerine örerek ipimizi de gizleyelim. 1, 2 ve üçüncüsü. Şimdi köşeyi kapatırken bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir çekip ipimi çok uzun bırakmıyorum. Şöyle dibinden kestiğim zaman zaten 1 santimetre ip kalmış oluyor. Evet, motifimiz bu şekilde başlamış oldu. Şimdi yine rengimi değiştiriyorum. Tığıma başlangıç ilmeği atacağım. Şöyle tuttum. Hemen şöyle biraz küçük bir ip bıraktım burada. Şimdi burada yine köşeden başlayacağım. Şöyle bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Hemen 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi burada aralarda bir zincirimiz var. Önce bir zincir çektim. Hemen sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan yapıyorum. Burada işaretleyiciler takabilirsiniz. Bakın şu köşelerin başladığı yerlere işaretleyici takarsanız aralarda bir zincir çekmeyi unutmazsınız. Hemen bir zincir çektim. Tekrar sıradaki köşeye geldim. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Bir zincir çektim. Yine sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Tekrar bir zincir, köşeye geldim. Köşede 2 zincirimiz var. Tekrar 3 ikili trabzan. Evet, son köşeyi de tamamlamış olduk. Toplamda 4 tane köşemiz var. Bakın bu şekilde aralarda da bir zincirimiz var. Şimdi buradan devam ederken son köşeyi yaptıktan sonra zincir çekmeden hemen ilk boşluktan başlıyorum. 3 tane ikili trabzan. Evet, buralarda zincir çekmiyoruz. Şöyle 3 ikili trabzan sırasıyla
boşluklara 3 ikili trabzanla devam edeceğiz. Üçüncü sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi burada yine yarım köşeyi tamamlayıp ipimi bir zincir çekerek kestim. Şimdi burada tekrar edecek olursak hemen burada aynı şekilde aralarda bir zincir çekmeden trabzanlarımıza devam ediyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman yine zincir çekmeden ilk köşemizi yapıp daha sonra aralarda bir zincir çekerek devam ediyoruz. Yani bu motifimizi tamamlayana kadar hep bu şekilde ilerleyecek. Bu kısımlarda her iki başlangıçta sağda ve solda 4 tane köşe boşluğumuzun olması gerekiyor. Şimdi ben motifimi küçük başladığım için aslında 5-6 sıra örerim, o şekilde kol birleştirmesini gösteririm diyordum ama şu anda kol birleştirmesiyle devam etmemiz gerekiyor. Şöyle bakın, kol birleştirmesine başlayacağınız sırada motifinize nereden başlamanız gerekiyor onu göstereceğim. Sizler burada ölçüleri ayarlarken kol evinin yüksekliğine göre ayarlayacaksınız. Onu da hemen göstereyim. Motifimizi terse çeviriyorum. Terse çevirdikten sonra fark etmez. Dilerseniz burada başlangıç yapmış olun. Dilerseniz burada başlangıç yapmış olun. İpimizi kestiğimiz için motifimizi çevirdiğimiz zaman bakın şu alt köşeden yeni sıraya başlayacağız. Kol birleştirmesi yapacağımız sırada. Sizler bu motifi ara ara katlamanız gerekiyor. Ben toplamda 21 sıra ördüm. Kol evimin yüksekliği 20-21 santimetreye yakın oldu. Buhar ütüsünden sonra 21 santimetre oldu. Hemen şurada bakın ikinci köşeyi, şu ikinci köşeyi tutuyorum. Hemen buraya getiriyorum ve gördüğünüz gibi çok küçük bir kol ve beden çalışmamız oldu. Sizlerin motifi daha büyük olduğu zaman da yine bu kısım küçük görünecektir. Bakın burada da ikinci köşeye, şu alttan ikinci köşeyi tutuyorum. Şöyle karşıya getiriyorum. Burada kolumuz ve ön bedenimiz oluşmuş oldu. Şimdi benim motifim küçük olduğu için bakın şuralarda birazcık böyle tam bir 90 derecelik açı oluşmuyor. Örmeye devam ettiğiniz zaman daha çok volanlanma olduğu zaman bu şöyle daha da düzgün bir görünüm alacak. O yüzden buna dikkat edelim. Yani buralar tam 90 derece, şöyle tam 90 derece olması gerekiyor. Elinizi sıkı tutmayın. Bu aradaki bir zincirlerinizi yaparken rahat bırakın. Şimdi burada katlamayı yaptıktan sonra bakın. Benim başlamış olduğum örnek çalışmasına göre gördüğünüz gibi arada bu küçük bir hırka olsa bile çok büyük bir boşluk kaldı. Sizin motifinizde de bu şekilde büyük bir boşluk kalacak. Yanlış hatırlamıyorsam benim burada 14-15 tane boşluk kalmıştı. Şu trabzan gruplarını saydığımız zaman 15 tane boşluk kalmıştı burada. O şekilde olması normal. Şimdi sizler tabii ki 38 beden ya da medium beden olarak çalışıyorsanız birer sıra eksilterek çalışabilirsiniz. Yani ben 21 sıra yaptım. Sizler medium beden için 20 sıra yapabilirsiniz. 38 beden içinde yine 19 sıra yaparak çalışabilirsiniz. Tabii ki kullandığınız ipe göre o zaman da santim hesabına bakmanız gerekiyor. Ben burada large ve x large beden için 20-21 santimetre şu kol evinin yüksekliğini, şu kısmı 20-21 santimetre olana kadar örmeye devam ediyorum. Genel olarak da zaten bir sıra 1 santimetreye denk gelmiş oluyor. Şimdi bu şekilde katlamamızı yaptıktan sonra kol birleştirmesi yapacağız. Kol birleştirmesi yaparken şu köşeden başlayacağız. Bu alt bedenin altına gelen bu köşeden başlayacağız. Bunu karıştırmayalım. Her zaman aynı şekilde yapacaksınız. Buradan başlayacağım. Burada ipimi kesmiştim ama gene aynı yerde başlayacağım. Hemen tığımda başlangıç ilmeğimi attım. Buradan bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte toplayarak sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Yani bu sizin 19. 20. ya da 21. sıranız. Kolu birleştireceğiniz son sıra. Yani burası 19 santimetre olduysa kol evinin yüksekliği 20 sıra olacağı için son 20. sırayı birleştirme sırası olarak devam ediyor olacaksınız. Bakın alt köşeden başladım. Şimdi burada yine zincir çekiyorum arada, köşelerin arasında. Hemen şöyle hızlıca ikinci köşeye geleceğim. Yine yarım köşe yaparak başladım. Şimdi burada kol birleştirme tekniği biraz farklı ilerliyor. Yönü farklı. Altıgen hırkalarda olduğu gibi değil. Yani orada son bir kenarı örmeden hemen
birleştirme yapıyoruz ama burada biraz daha farklı olacak. Şimdi buradan devam ediyorum. Yine bir zincir çektim. İkinci köşeye geldim. Tekrar 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir çektim. Yine devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3. köşeye geliyorum. Sizler de bu şekilde 3. köşeye geleceksiniz. Yani motifim küçük olduğu için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Tekrar arada bir zincir çekiyorum. Yine 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir. 3. köşeye geldim. Şimdi bu 4. sırayı yaptığımız zaman örnek hırka çalışmamız da biraz daha büyük olacak. 2 zincir köşede yine 3. köşeyi de tamamlıyorum. Tekrar 4. köşeye kadar devam edeceğim. Yani 1. köşeden başladım. 4. köşeye kadar devam ediyorum. Aralarda bir zincirimiz var. Artan iplerle çalıştığım için sürekli düğüm geliyor. Onları da gizlemeden ilerleyeceğim. Şöyle tekrar bir zincir çektim. Şu anda elim üzerine geldiği için size tekrar söylüyorum. 4. köşeye geldim. Burayı tamamlayalım. Hemen bir bakacağız. Evet, 4. köşenin son ikili trabzanını yaptım. Bakın şimdi tekrar katlayacağım. Bakın burada 1. köşe, 2. köşeyi tutuyorum. Karşıya getirdim. Şöyle buradan başlamış olduk. 1. köşeden 1, 2, 3. köşe, daha sonra 4. köşeye geldim. 4. köşede birleştirme yapmaya başlayacağız. Yani burada bu şekilde birleştirme yaptığımız zaman şurada trabzanlarımızın sayısını, yani burada, bu aralardaki boşlukları buraya tam denk getirmiş olacağız. Bakın şimdi çevireceğim için kafanız karışmasın. Alttaki 4. köşede birleştirme yapmaya başlıyorum. Şöyle hemen dönüyorum. Arkaya döndüm. Şurada köşemizin sadece 3 tane ikili trabzan yapacaktım birleştirmeden önce. 2 zincirimiz olduğu için bir zincir çektim. İpimi şöyle çıkardım tığdan. Hemen burada bakın 3. köşeden bu taraftan ilmeğimi çekiyorum. Şöyle çektim. Tekrar bir zincir çektim. Burada köşeyi tamamlayacağım. 2, şöyle 3. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada aralarda zincirimiz yok. Burada yani köşelerde, köşelerin arasında zincirimiz olduğu için zaten birleştirme yaparken şimdi burada ilmeğimi çıkartıyorum. Zinciri çekmeden hemen şu kolumuzun bakın üst kısmı, buradan tığımı geçirdim. İlmeğimi çektim ilk boşlukta. Bir zincir çekip, çok sıkı çekmeyelim bu zincirimizi. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ilmeğimi tekrar çıkardım. Yine buradan boşluktan aldım. Tekrar bir zincir. Bakın çok gevşek çekiyorum. Yine sıradaki boşluğa, kolumuzdaki boşluklar bitene kadar birleştirme yapıyoruz. 4. ve 3. köşe arasında. Hemen ilmeğimi çıkardım. Bakın buraya geldim. Köşeden önceki boşluk. Buradan ilmeğimi çektim. Hemen bir zincir çekip sıradaki boşluğa tekrar 3 ikili trabzan yaptım. Evet, şöyle 3. ikili trabzanımı yaptım. Hemen ilmeğimi çıkardım. Şimdi burada köşemiz kaldı. Buradan ilmeğimi çekiyorum ve yine bir zincir çektim. Yani köşe olduğu için burada 2 zincir çekmedim. Çünkü burada düz ilerliyoruz. Bir zincirle burayı bağlamış oldum. Şimdi sıramıza devam ediyoruz. Diğer kolumuzun birleştirmesi için devam ediyorum.
Şimdi burada ilk köşe gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Birleştirme yapmadan. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada en son birleştirmemizi yaptım. Ön yüzde köşenin olduğu yerde. Daha sonra arada zincir çekmeden burada sırayı örmeye devam ettim. Buradaki ilk köşenin olduğu yere kadar. Şimdi yine ilk köşemizi yapalım. 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, hemen sıradaki boşluktan devam ediyorum. Şöyle üçüncüsü, tekrar bir zincir, yine sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Şimdi diğer tarafta dördüncü köşede birleştirme yapmaya başlamıştık. Burada ikinci köşede birleştirme yapmaya başlayacağız. Hemen onu da nasıl yapıyoruz? Şöyle ikinci köşenin içine 3 ikili trabzan yapacağım önce. Tekrar bir zincir çektim. Köşelerde 2 zincirimiz olduğu için. Şimdi bakın bunu burada birinci köşeye yaptım. İkinci köşeye geldim. Şöyle ön yüze çeviriyorum. Yine katlamamızı yapalım. Şu ikinci köşeyi öne getiriyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi bu kolumuzun üstüne gelmiş oldu. Yani üst sırasına gelmiş oldu. Buradaki köşeden buraya doğru birleştirme yapacağız. Şimdi tekrar bir zincir çektim. İki köşeyi birleştirdiğimiz için bir zincir çektim. Diğer köşeden şöyle tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çekip tekrar bir zincir çektim. Şimdi yine köşemizin içine 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü, ilmeğimi çıkardım. Hemen zincir çekmeden burada karşı taraftan, burada aralarda bir zincirimiz var ama bu birleştirme zinciri olmuş olacak. Hemen bir zincir çekip tekrar burada sıradaki boşluğa geliyorum. Tekrar 3 ikili trabzan yapacağım. Şöyle üçüncüsü. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Bakın buradan ilmeğimi tekrar çektim ve bir zincir çekiyorum. Buraya geldim. 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar ilmeğimi çıkardım. Burada yine sıradaki boşluktan ilmeğimi çektim. Hemen bir zincir. Buraya geldim. Köşenin içine 3 ikili trabzan. Şimdi bu üçüncü köşemiz. Üçüncü köşede karşı tarafta köşe olmadığı için yine bir zincirle birleştirme yapıyorum. Yani zincir çekmeden ilmeğimi çıkartıp sıradaki boşluktan tekrar ilmeğimi çektim ve bir zincir. Şöyle hemen köşenin içine geleceğim. Burada tekrar bir zincir çekiyorum. Çünkü köşe olarak devam ediyorum. Buradan birleştirme yaparken sadece bir zincirle köşeye bağlamıştım. Çünkü buraya zincir çekmeden devam ettiğimiz için. Burada zaten köşemizin 2 zinciri, yani buraya dönen sırada 2 zinciri olduğu için şimdi bu tarafa döndüğü için yine bir zincirle bağlayıp tekrar bir zincir çektim. Çünkü köşe yapıyorum burada. Şöyle 2 ve üçüncüsünü yapacağım. Evet, üçüncü ikili trabzanım. Şimdi birleştirmeyi tamamladık. Buradan bir zincir çekip köşelerin arasında bir zincir olduğu için burası bizim bedenimizin ön kısmı. Burada yine bir zincir çekiyorum. Hemen 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Şimdi köşeye geldim. Yine son köşemizi yapalım. İki zincir ve 3 ikili trabzan. Şimdi buradan itibaren yine zincir çekmeden
Trabzan gruplarına devam edeceğiz. Hemen bir ip alıyorum. İlk boşluğun içine 3 ikili trabzan. Evet, şöyle hemen bakalım. Bakın ikinci kolumuzu da birleştirmesini tamamlamış olduk. Şöyle göstereceğim. Bakın bu şekilde. Şimdi şöyle baktığımız zaman buradan dönüp alt bedenden yine bu yarım köşenin olduğu yere gelip köşemizi tamamlayıp aynı şekilde burada yarım trabzan yaparak köşeyi kapatıp ipimizi keseceğiz. Şimdi ben orayı tamamlayıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi sırayı tamamladım. Sizinle birlikte şu kısımda bırakmıştık. Buradan devam ettim. Buraya geldim. Yarım olan köşeyi yine motifi yaparken tamamladığımız gibi 3 ikili trabzan ve burada yarım trabzan yaparak köşeyi kapattım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bedende açıklığımız var. Burayı biraz kapatmamız gerekiyor. Şimdi burada olan trabzan gruplarımızın sayısınca sıra ekliyoruz ama yaka genişliği de bırakmamız gerekiyor. Şimdi benim burada 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan grubum var. Bu küçük örneğe göre bir tane trabzan grubunu yaka için bıraktığımda burada 1, 2, 3, 4. 4 sıra eklememiz gerekiyor. Fakat burada bir sıra yaptığımız zaman bakın buraya eklenecek. Daha sonra ikinci sırayı yapacağız. Sonra buraya eklenecek ve yaka genişliğiyle aslında bu motife göre önü kapanmış olacak. Ama benim burada kendi hırkamda hemen ona da bakalım şöyle yakanın genişliğine. Hemen şöyle. Şimdi 14-15 tane dedim ama tam emin değilim. Burada sayalım tekrardan. Şöyle bakalım. Şimdi burası arka beden. Arka bedenin yaka genişliği burada. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan grubumuz var. Şöyle kapattığımız zaman bakın burada hırkamızın köşenin bittiği yer, şu köşenin bittiği yer şu anda bizim son bitirmiş olduğumuz sıra. Yani aslında şuradan şöyle tuttuğumuz zaman burada da son köşenin olduğu yer bu kadar açıklık kalmıştı. Dolayısıyla 7, 8, 9, 10, 11 tane şu şekilde trabzan grubumuz vardı. Burada 2 sıra eklerken arka bedene birleştirerek ilerledim. Daha sonra önlerde yaka düşürmesi yaptım. Burada biraz üst üste geliyor. Yani bir sıra, 1,5 sıra üst üste gelecek şekilde yaptım. Şimdi benim müşterimin üst bedeni küçük, alt bedeni büyük. O yüzden bu üst bedende çok fazla da uzatmak istemedim. Alt bedende genişletme yaptım. Şimdi burayı ölçtüğümüz zaman yaka genişliğini biraz buhar ütüsü de yaptım. Şöyle ölçtüğümüz zaman 20 santimetreye yakın olmuş. Burada yaka düşürmesi yaptığım için yani toplam yaka genişliği daha da geniş, daha fazla 20 santimetre değil. Çünkü burada belli bir eğim var. Şimdi burada gördüğünüz gibi hani büyük resimde görün istiyorum. Burada köşenin olduğu yere kadar bakın böyle şöyle kol evinin yüksekliğini de göstermek istiyorum. Hemen şöyle kadraja sığmıyoruz ama şimdi şurada kol evimizin yüksekliği de toplamda buhar ütüsünden sonra 20 santimetre oldu. Tabii ki kol bölümü daha geniştir. Large beden olduğu halde burada. Benim müşterimin kol bölümü dar. Ayrıca da çok bol istemedi. O yüzden 20 santimetre large veya x large bedene yeterli geldi. Biraz da buhar ütüsü yaptım. 21 sıra ördüm toplamda motifimi. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi birlikte bedenimizi tamamlayacağız. Şimdi 11 sıra toplamda 11 tane trabzan grubu vardı ve 2 sırayı bedene ekleyerek ördüm. Daha sonra yine 11 sıra değil de 13-14 sıra örmüş olmam gerekiyor. Fakat burada bir sıra yaptığımız zaman 2 sıra olarak hesaplıyoruz. Yani 7 sıra ördüm ya da 8 sıra ördüysem 16 sıra yapıyor. Çünkü buradan geliyor. Burayı da kapattığı için her iki tarafa birer santim eklenmiş oluyor. O yüzden orada 7 sıra açıklığımız varsa yakamızda yaka düşürme yaptığım için tabii ki bedene sıralar eklemeyi daha fazla yaptım. Şimdi öncelikle bedene sıra şu arka bedene ekleme yaparak nasıl başladığımı göstereceğim. Buradaki ilk köşenin içine yine tığıma ilmeğimi attım. Başlangıç ilmeğimi buraya batıyorum. Bir ilmek aldım. Şu
ipimi bu tarafa çekiyorum. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Daha sonra 1, 2 zincir çektim. Çok sıkı çekmeyelim zincirimizi. İlmeğimi çıkardım. Hemen burada sıradaki boşluktan alıyorum. Buradan ilmeğimi çektim. Siz burada bir tane birleştirme de yapabilirsiniz. Yani sadece bir sıra olarak. Ben 2 tane yaptım kendi hırkamda. Çünkü oradaki trabzan sayılarıma göre, trabzan gruplarının sayısına göre. Şimdi burada birleştirmemi yaptım. Tekrar bir zincir çekip sıraya devam ediyorum. Artık kolları aradan çıkarmış olduk. Sadece ön ve arka bedenin uzunluğuna sıra ekliyoruz. Yine buralarda bir zincir çekiyorum. Şimdi buranın uzunluğu, ön bedenin uzunluğu şu köşeye kadar bende 40 santimetre oldu. Burada 4 sıra ördük toplamda ama arka beden 8 santimetre oldu. Çünkü 8 sıra olmuş oldu. Etrafını dönerek ördüğümüz için arka bedenin ve şu ön bedenin uzunluğu 8 santimetre olmuş oldu. Hırkamda da 40 santimetre ile birleştirmeyi yapmış oldum. Şimdi burada 40 santimetreden sonra artık göğüs bölümünü inmiş oluyoruz ve alt bedeni genişletmek için aralarda zincir çekmeden ilerlediğimiz yerlerde bir zincir çekip diğerini de zincir çekmeden ilerledim. Hemen onu da göstereyim. Köşede yine 2 zincir çektim. Hemen 3 ikili trabzan. Bu köşe zincirlerinizde çok sıkı çekmeyin. Şimdi 3 çektiğimiz zaman fazla oluyor. 2 çektiğimiz zaman eliniz sıkıysa küçük olabilir. Gergin olmayacak. Şimdi burada köşeden sonra bir zincir çektim. Sizler dediğim gibi alt bedeni genişletmek istemiyorsanız burada yine zincir çekmeden ceket olarak düz bir şekilde inecektir aşağıya doğru. Şimdi ben alt bedeni genişletmek için köşeden sonra bir zincir çektim. Hemen 3 ikili trabzan. Tekrar zincir çekmeden sıradaki boşluğa, bu bazen karışabiliyor. 2 tane trabzan grubunuz aralarda bir zincir çekerek denk gelebilir. Daha sonra yine aynı düzende devam edebilirsiniz. Yani bir zincir çekip bir zincir çekmeden. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. Hepsinin arasına bir zincir çektiğimiz zaman daha da geniş olacaktır. O da volanlanma yapabilir. Düzgün durmayabilir. O yüzden bu şekilde yarı yarıya bakın bir zincir çektim. Şimdi zincir çekmeden yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Ara ara benim de tabii ki yan yana 2 zincir olduğu denk geldi. Onları da sökmedim. Hep o şekilde devam ettim. Yine kaldığım yerden düzenli bir şekilde devam ettim. İkinci sırayı yaparken daha çok dikkat ettim. O zaman dengelemiş oldu. Yani bir zincir çekmeden devam etmiş oldum. Bakın şimdi tekrar zincir çekmeden devam ediyorum. İkincisine bir zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi yine zincir çekmiyorum. Hemen 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, 3 ikili trabzan. Burada tabii ki tığınızı yarım milimetre büyük kullanarak da bu şekilde genişlik verebilirsiniz. Hemen zincir çekmeden yine sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Şimdi ön bedende de birleştirmeyi göstereyim. Tekrar bir zincir, buraya geldim. Hemen zincir çekmeden son boşluğa 3 ikili trabzan. Köşeden önce mutlaka zincir çekiyorum. Yani burada zinciriniz varsa tekrar köşeden önce bir zincir çekin. Şu köşelerin kıvrılmaması için, rahat durması için. Hemen buraya köşeye geldim. Bir zincir çekip yine 3 ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar dönüyorum. İkinci ön bedenimizdeyiz. 2 ve 3. Evet, bedenlerde zaten hep bir zincirimiz var. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen bir zincir çektim. Köşe boşluğunun içine 3 ikili trabzan yapacağım. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Şimdi burada da ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle dönüyorum. Burada hemen şu sıradaki boşluktan ilmeğimi çekeceğim. Bakın şöyle çektim. Bir zincir çekip
Burada bir zincir daha çekeceğim. Çünkü ilmek kaydırma yaptım. İpimi burada kesiyorum. Gördüğünüz gibi arada 3 tane boşluğumuz kaldı. Yani burada saydığımız zaman bir sıra ördüğümüzde yakada 2 tane boşluğu kapatmış oluyoruz. Şimdi bir sıra daha yapacağız. Yine birleştirmeyi şöyle başlangıçta göstereceğim. Hemen rengimi değiştiriyorum. Bu şekilde. Bir de burada son kol birleştirmenizi hangi renkle yaptıysanız şurada. Bu son sıranızda aynı renkle bitirirseniz daha iyi olur, bütünlük sağlar. Şimdi bakın sarıyla bitirecek olsak burada beyaz krem rengi görünüyor. Dolayısıyla burada şimdi krem rengiyle bitireceğim ben de. Şimdi burada yaka düşürmeyi göstereceğim. Çünkü burayı birleştirmeyi tekrar göstermeyeceğim. Birleştirme yaparsam ikinci sırada o zaman üst üste gelecek ve yaka düşürmeyi gösteremeyeceğim. Hemen yaka düşürmeyi göstereceğim. Burada bir sıra daha ben birleştirme yaptım. Yani sizin de burada 11 tane boşluğunuz olursa sizler de 2 sıra birleştirme yaparak buraya devam edebilirsiniz. Arada son olarak 7 tane üçerli trabzan grubum kaldı yaka için. Evet, şimdi burada ikinci birleştirmeyi göstermeyeyim dedim ama ikinci birleştirmeyi yaparken ikinci sıranın şimdi burada 3 tane trabzan grubumuz olduğu için şimdi buradan başlayacağız. Şöyle yapıyorum. Önce buraya batıyorum. Bakın şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yapıyorum. Burayı bağladım. Daha sonra bir zincir çektim. Bir ip aldım. Burada trabzan grubumuzun üzerinde boşluğumuzun olması gerekiyor. O yüzden bir zincir daha çektim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu da ikinci sıranın başlangıcı olmuş oluyor birleştirme sırasına. Bakın tığıma başlangıç ilmeği attım. Daha sonra burada kaydırma yaptım. Bir ilmek alıp sık iğne yapmadım. Hemen tığımdaki ilmekten kaydırdım. Bir zincir çektim. Burada bir tane kutucuk olmuş oldu. Bu şekilde devam ettim. Şimdi bunu sökeceğim çünkü yaka düşürmeyi göstereceğim. Yaka düşürme yaparken de bu ikinci sırayı birleştirme yaptığım için buradan başlamadım. İkinci yani şu trabzan grubunun üzerinden başlayarak yaka düşürmesi yaptım. Hemen onu da göstereyim. Tekrar şöyle başlangıç ilmeğini atacağım. Şimdi buraya boşluğa batıyorum. Yani yaka düşürmesi nasıl yaparsanız yapın. Kaç sıra ördüğünüz de önemli tabii ki. Burada kutucuğumuz olduğu için burada da 3 tane trabzanımız olacak. 2 sırayı yaptıktan sonra 3. sırada yaka düşürmeli sıraya başlamış oldum. Burada 3 tane trabzanımız olduğu için ilk trabzanın üzerinden başlıyorum. İlk trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Yine böyle sık iğne ve 2 zincirle ilk trabzanın üzerine trabzanı yapıp daha sonra hemen şöyle 3 tane trabzanı atlayıp ilk boşluktan devam ediyorum. Ama şu anda bizim motifimiz burada boşluk olduğu için şurada bir payımız var zaten. Buradan yaka düşürmeye devam edeceğim. Yani hep aynı şekilde ilerleyecek. Kendiniz örerken bunu göreceksiniz. Boşluğun içine ilk trabzanımı yaptım. Bir sık iğne, 2 zincir. İkinci boşluktan devam ediyorum. Şimdi bir kez yaka düşürmüş oldum burada. Aşağıya doğru bir eğim vermiş oldum. Tekrar bir zincir. Yine sıradan aynı şekilde devam ediyorum. Motifim küçük olduğu için ikinci sırayı tamamlayarak gösteremedim. Çünkü arada hiç yaka boşluğu kalmayacak ikinci sırayı yaparsam. O zaman bu yaka düşürmeyi gösteremeyeceğim. Yani çok kolay. Ben detaylı anlatmaya çalışıyorum ama kafanız karışmasın. Elinizde örerken benim söylediklerim de aklınıza gelecek. Biraz daha kendiniz üzerine düşünerek ilerlerseniz daha iyi olur. Evet, şimdi buradan yine sırayı şu son kenara gelene kadar, bu köşenin olduğu yere gelene kadar devam ediyorum. Yine burada köşeyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bundan sonra hep bu şekilde ilerleyeceğim. Bir zincir çekip 3 ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzan grubuna zincir çekmeden devam ediyorum. Şimdi tekrar bir zincir. Bakın diğer trabzan grubumu yine bir zincir çekip 3 ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden 3 ikili trabzan yapıyorum. Yani birinde bir zincir var, birinde zincir çekmeden ilerliyoruz. Yavaş yavaş bedenimizi genişletmiş olacağız. Dediğim gibi ara ara bir zincir çektiğiniz gruplar
yan yana 2 tane olabilir. Hiç sorun değil, yani her seferinde sökmenize gerek yok. İkinci sırayı yaparken toparlayacaktır. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Evet, tekrar e, ön bedene gelene kadar devam ediyorum. Tekrar ön bedenin olduğu yere geldim. Şimdi burada başlangıçta gösterdiğim gibi şu ikinci sıra arka bedene birleştirmeyi burada da göstereyim. Daha sonra yaka düşürme ile devam edeceğim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın şöyle son boşluğun içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir zincir çekip burada kutucuk yapmamız gerektiği için buraya gelip şuradan yine ilmeğimi çıkartıyorum. Birleştirmelerin hepsi aynı olsun diye direkt kaydırma yapmıyorum. Yani ters yönden görünmesin. Buradan çekiyorum. Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde ikinci birleştirmeyi, şimdi ben tersten, yönüm ters oldu. İkinci birleştirmeyi de yapmış oluruz. 2 sıra arka bedene birleştirme yaptık. Şimdi bunu söküyorum. Şimdi burada sonda yaka düşürme ile devam ediyorum. Sonda 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekmeden buraya batıyorum. Burayı biraz da yakanın kapanabilmesi için şöyle biraz uzatarak yapacağım trabzanımı. Şöyle bakın, ilmeğimi uzatarak buraya, çünkü çok gergin olmaması gerek buranın. Arada zincir çekmediğimiz için. Şimdi burada aslında ipinizi kesmeden de devam edebilirsiniz. Ama ben modelin bir ön yüzden bir de ters yüzden olmasını istemedim. Yani motif o şekilde hep ön yüzden ilerlediği için. O yüzden burada yine ipimi keserek ilerledim. Hemen şurada size bir kez daha yaka düşürmeyi göstereceğim. Şimdi yaka düşürmeyi ne kadar istiyorsanız devam ediyorsunuz. Son 2 sırada yaka düşürme yapmadan devam ettim. Şimdi her seferinde bakın, gördünüz mü, hırkamızın önü kapanmaya başladı. Şimdi her yaka düşürmesi yaptığımızda bu ilk boşluğun içine yine şöyle bir sık iğne 2 zincir yapalım. Bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Yani her sırada bir kez daha yaka düşürme yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Buraya geldiğimiz zaman da yine zincir çekmeden burada bir tane trabzan yapıp burada yapmış olduğumuz gibi ipimizi kesiyoruz. Şimdi burada yaka düşürmeyi bir sıra yaptım. 2 sıra yaptığım zaman benim artık burada üst üste gelecek ya da tam kapanacak. Şöyle bir sıra daha yaptığımız zaman şu karşı tarafa tam kapanmış olacak. Bir sırada üst üste gelsin diye, yani bu örnek çalışması için ben kendi hırkamda 2 sıra yaptım fazladan. O 2 sırada da yaka düşürmesi yapmadım. Şimdi yaka düşürmesini bıraktığımız zaman hemen onu da göstereyim. Bakın burada bir zincir çekip buraya devam ederken diğer renkle hemen başlangıç yapacağım. Bir iki tane örelim. Bir zincir, tekrar buraya 3 ikili trabzan. Şimdi hırkamın üzerinde de göstereceğim yine ön bedene ne kadar sıra eklediğimi. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Yeniden sıraya başlayalım. Yaka düşürmesini bıraktığımız zaman burada ilk boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada artık düz olarak ilerlemeye başlamış oluyoruz. Yine bir zincir çektim araya. Buraya devam ediyoruz. Evet. Burada şimdi göğüs bölümünüz daha genişse burada ön bedende yukarıda bu trabzanları 3 kere de çıkarak, yani ilkinden tek, ikisini birlikte toplayarak burayı, şu yaka bölümünü biraz daha önünüz kapansın diye başlangıçta 1 2 3 4 5 tanesini, mesela göğsünüzün olduğu yere bakın, burada kol altı, mesela burada göğüse denk gelen yer şu 3 tane trabzan olmuş olur. Yani trabzan grubunun boylarını biraz daha uzun yaparsanız göğüs bölümünü genişletmiş olursunuz. Bedeni de zaten genişletmek için aralarda nasıl zincir çektiğimi gösterdim. Şimdi bunun üzerine yaka düşürme yapmadan yeni sırayı yaptığımız zaman da şuraya bir trabzan, bir zincir ya da buradan bağlayıp sık iğne ile 2 zincir değil de 3 zincir çekerseniz toplamda 4 tane olacak.
bunun üzerinde bir zincir boşluğu kutucuğumuz olup buradan yine trabzan grubumuzla devam ediyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen şunu sökeceğim. Şu sırayı yapacağız. Hemen diğer hırkamın üzerinde yine şöyle kaç sıra yaka düşürmesi yapmışım onu göstereceğim. Biraz büyük olduğu için oldukça zorlanıyorum burada. Şimdi hemen şuradan sayalım. Evet. 2 sıra bedene eklediğimiz sıramız var. Biraz da kadrajı şöyle büyütelim, büyük yapalım. Şimdi burada 2 sıra arka bedene eklediğimiz sıra var. Yaka düşürme sıramız, şuradan sayacağım, son köşe 1 2. Şuradan itibaren sayacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Toplamda 11 sıra yapmışım. Yani 11 sıra etrafını dönerek ilerlemişim. Yakada da başlangıçta ne demiştim? 11 tane trabzan grubumuz var. Bu 11 tanenin son 2 sırası, 1 sırası üst üste gelecek şekilde oldu. Tam 11 yaptığımız zaman yaka düşürmesi yapmasaydık burada biraz tabii ki yakanın genişliği ve biraz da yukarıda olurdu. Şimdi burada yaka düşürmesi yapmamız gerekiyor. Bu arka bedene eklemiş olduğum 2 sırayla birlikte toplamda 11 sıra yaptım. Çünkü burası zaten bu eklemiş olduğum yerlerde 11 sıraya dahil. Burada arada sonda 7 tane trabzan grubum kaldı. 11 sıramız var. Yani burada bedene eklediğimiz 2 tane sırayı çıkardığımız zaman toplamda 9 sıra yaka düşürmesi yapmışım. Pardon. 5, 6, 7 sıra. 7 sıra yaka düşürmesi yapıp 8, 9. sırada hatta belki de 6 sıra yaka düşürmesi yapıp 1, 2, 3. 3 sırada yaka düşürmesi yapmamışım. Burası çünkü düz ilerliyor gördüğünüz gibi. Bakın burada şu size göstermiş olduğum hep bir trabzan boşlukları. Burada yaka düşürmeyi bıraktığım yerde biraz önce gösterdiğim gibi 3 tane trabzan yapmışım. İlk boşluğun içine 1, 2, 3 sıra yaka düşürmesini burada durdurmuşum. Düz olarak şöyle birleşmiş oldu. Evet, tekrar edelim. Arka bedene eklediğimiz sıralarla birlikte toplamda 11 sıramız var. Burada 2 sırayı arka bedene ekledim. Hemen yaka düşürmesine başlayıp burada 6 sıra yaka düşürmesi yapıp 7, 8, 9, 3 sıra düz olarak ilerlemişim. Evet. Şimdi hemen şöyle örnek parçamızın üzerinde size şunu da sökeceğim. Çünkü artık buna ilerlemeyeceğim. Hemen size kenar çalışmasını göstereceğim. Şimdi bedende kaydırma yaptım. İlmek kaydırma yaptım. Yakada da sıkı iğne ile hemen biye çalışması yaptım. Yine 4 milimetre tığ kullanarak biye çalışmasını yaptım. Burada biye çalışmasını yaparken size biye çalışmasıyla başlayacağım burada. Sizler de o şekilde başlayabilirsiniz. İplerimi de gizleyerek ilerledim. Şimdi buradan başladığınız zaman yakayla başlamanız gerekiyor. Buradan başlarsanız kaydırmayla başlayıp yakada biyeye devam edip burada bitirmeniz gerekiyor. Şimdi hemen şöyle bakın burada ilk köşenin şöyle bakın boşluğa trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İlk önce bir tane sık iğne yapacağım. Şu ipim kısa kalmış ama yine de gizleyeceğim. Şöyle sık iğne yaptım. Şimdi burada sık iğnemizin 1-2 tane ilmeği var. Şöyle tekrardan kadrajı biraz düşüreceğim. Evet. Şimdi 2 tane ilmeği var. Şu ikinci ilmeğe batıyorum. Buradan şu boşluğa geliyorum. Buradan bir ip aldım. Hemen şu ipimi de gizlemek için şöyle. Şimdi burada pardon tekrar göstereceğim. Evet. Şimdi sık iğnemi ilk trabzanın üzerine yaptım. 2 tane ilmeğimiz var. Şöyle 1 ve 2. İkincinin içine batıyorum. Buradan şöyle ipimi aldım. Üzerine öreceğim ipi. Buradan bir ilmek aldım. Önce ilk şöyle ilmeğin içinden çıkartıyorum. Tığımda yine 2 tane ilmeğim var. Daha sonra bakın bu ipim arada. Gizleyeceğim ipim. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi yine şöyle ikinci ilmek. İkinci ilmeğin içinden battım. Buradan bir tane ilmek aldım. İlk ilmeğin içinden tığıma ip almadan geçirdim. Daha sonra bu ikisini birlikte topladım.
Şimdi şu tığdaki ilmek gevşiyor bunu yaparken, alttaki ilmek de gergin kalıyor. Ona biraz dikkat edelim. Bakın tığımdaki ilmeği küçük tutuyorum. Yine ikinci ilmeğe buradan aradan battım. Şimdi her boşluğa geniş olduysa 3 tane ya da 2 tane yaparak ilerledim. Şimdi benim burada mesela trabzan uzun. Şu birleştirme yerine de şu ilmeklerin arasına batarak buradan yine ilmeğimi aldım. Şu ipi de çekmiyorum nasıl gizlediğimi görmeniz için. Önce ilk ilmeğin içinden çıkardım. Sonra bakın ipimi şöyle araya alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bir kez daha yapalım. Şimdi burada başlangıç trabzanın üzerinde bir tane var. Boşluğun içinde bir tane var. Bir de bu ilmeği buradan aldığım ilmeğin üzerine yaptım. Tekrar buradan alıyorum. Bakın şöyle. Şimdi boşluğun içine geleceğim. Biraz şöyle elimi gevşek tutuyorum. İlmeği geniş alıyorum. Gördünüz mü? Tığımdaki ilmek çok gevşedi. Biraz şöyle küçültelim. Bu ipimi araya alıyorum. Tekrar ikisini birlikte topladım. Tekrar buradan aldım. Hemen burada şimdi artık trabzanımız var. Trabzanın üzerine geliyorum. Önce ilk ilmekten çıkardım. Sonra ip alarak 2 ilmeği topladım. Tekrar ikinci ilmeğe battım. Şöyle buradan ilmeğimi aldım. Yine buradan geçirdim. İlkinin içinden sonra ip alarak ikisini topladım. Tekrar ikinci ilmeğe batıyorum. Buraya geliyorum. Buradan da bir ilmek alıyorum. Tekrar burada ilkinden çıktım. Daha sonra ip aldım. İkisini birlikte topladım. Şimdi burada birleştirme yerine geldim. Hemen şu araya batmayacağım. Buraya geliyorum. İlkinden tek ip geldi. Hemen ipi bu tarafa çekiyorum. İkisini toplamadan önce. İkisini birlikte toplarken üzerine örmüş oluyoruz. Hemen dönüşleri gösteriyorum. Bakın arka bedene geldim. Burada yine şu ilkin üzerine batıyorum. İlkinden çıktım. İkisini birlikte topladım. Buradan aldım. Tekrar buraya battım. Buradan bir ip aldım. 3 tane ilmeğim var. Önce ilkinin içinden çıktım. İkisini birlikte topladım. Ve son kez gösteriyorum. Şöyle ve bu şekilde. Bakın yakada biye çalışmamız olmuş oldu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da kaydırmayla devam ettim. Tığ işi kaydırmayı biliyorsunuzdur ama buraya kadar devam etmeyeceğim yakada. Hemen buradan kaydırmaya başlayalım. Yani buraya kadar geliyorsunuz. Burada yine biye çalışmamıza devam ediyorsunuz şuraya kadar. Bakın şu buraya geldiğimiz zaman son sık iğnenizi yaptıktan sonra şurada kaydırmayla başlıyoruz. Hemen onu da göstereyim. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. İlmeğimi biraz geniş tutuyorum. Dilerseniz burada yarım milimetre tığınızı büyük kullanın ya da elinizi gevşek tutun. Hep aynı ayarda tutabilmeniz için şu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi buraya son sık iğnenizi boşluğa yaptıktan sonra şu ilmeklerin arkasına batarak kaydırma yaptım. Şuradan alıyorum. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar buradan alıyorum. Şöyle de çekelim. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi bu kaydırmayı yaparken şöyle şu ipimi çekeceğim. Elinizi şöyle yatay tutarak yaparsanız hepsi aynı boyda olur ve ilmek küçülmez. Bakın buradan ilmeğimi aldım. Yatay bu şekilde, yani yukarı doğru yaparsanız, çünkü çektikten sonra yine burası küçülecektir ve gergin olacaktır. Şöyle yapıyoruz. Dediğim gibi eğer gergin olursa tığ numaranızı daha büyük kullanmanız gerekir. Evet, bütün kenarlara da kaydırma yaptım. Sadece köşelerde şöyle hemen köşeye geleceğim. Köşelerde 2 zincirimiz var. Önce ilk zincirin içine bir tane geniş bir şekilde, şimdi kaydırmanın da biri küçük biri büyük olursa güzel görünmez. Şimdi bir tane kaydırma yaptım. Bir zincir, bu zincirinizi gevşek şöyle bakın mesafe veriyorum. Önce burası rahat gibi görünüyor. Sonra bittikten sonra bu köşeler böyle dışa doğru kıvrılabiliyor. Burada bir zincir çektim. Tekrar ikinci zincirin içinden kaydırmayla devam ediyorum. Orada bir zincirle pay vermiş oldum. Biraz örnek parçamız karıştı ama bakın bu
Bu kadar detaylı bir şekilde de büyük hırkanın üzerinde anlatım yapmak gerçekten çok zor olurdu. Zaten sürekli çevirdiğimiz zaman da nerede olduğumuzu göremeyebilirsiniz. Evet, şöyle kaydırmaya devam ediyoruz. Bakın çok güzel görünüyor. Yakada da biye çalışmamızı yapıyoruz. Evet, şimdi kola devam ederken ben kollarda 21 sıra motifimi tamamladıktan sonra 2 sıra ekledim sadece. Ve buhar ütüsü yaptığım zaman genişleterek değil de biraz aşağıya doğru uzatarak ütüledim. Çok fazla zaten buhar verdikten sonra birdenbire açma yapmıyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yünlü bir ip olduğu için hemen bir tarafı incelebilir. Hafif buharı veriyorum. Ütü masasında gömlek ütüler gibi. Buharı verdikten sonra yüksekten elimle düzeltiyorum. Ama bunu birdenbire bastırarak düzeltmiyorum. Biraz böyle hem genişleterek hem aşağıya doğru, özellikle sırt bölümünde aşağıya doğru uzatarak buhar ütüsü yaptım. Çünkü burada beden genişliğimizi tam olarak başladığım için biraz uzunluğunu vermek istedim. Yeniden, çünkü burada beden kapandığı zaman belki istediğiniz uzunlukta olmayabilir. O zaman bu kaydırmaları yapmadan şu köşeden alt bedene yine 2 sıra ekleyebilirsiniz. Burada yine çizgi görünümünde ilerleyecektir. 2 sıra ekleyip daha sonra bu kaydırmaları yapabilirsiniz. Ama ben onu istemediğim için, bütün olarak bitsin istediğim için biraz buhar ütüsüyle uzatmaya çalıştım ve 60 santimetre uzunluğunda oldu. Evet, şimdilik hırkamızın anlatımı bu kadar. Kolda da, kolu söylemeyi unuttum. Burada boşluğun içinden 3 ikili trabzan. Sadece burada ben yarım milimetre tığımı düşürerek devam ettim. Burada yükselti oluşmaması için, yönü değişti çünkü. Ya da 4 milimetre ile devam etmek isterseniz kullandığınız aynı tığ ile şu aradaki zincirleri çekmeden devam ettim. Çok hafif bir küçülme oldu 2 sırada ve kol kenarlarına da burada yapmış olduğum kaydırmalardan yaptım ve benim için yeterli bir uzunluğa ulaşmış oldu. Evet, sanırım anlatmadığım bir yer kalmadı. Eğer aklınıza takılan yerler olduysa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hırkamızın genişliği de arka beden 58 santimetre olurken ön beden 62 santimetre oldu. Dediğim gibi burada alt bedenden bahsediyorum. Genişletme yaptığımız için burayı 64 santimetreye çıkartmaya çalıştım alt bedeni. Üst bedende de yine 60 santimetre ya da 58 santimetre olarak üst bedende devam etmiş olduk. Evet, daha fazla uzatmadan videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.